Merhaba. Sanat dünyasına devrim niteliğinde yenilikler kazandıran Vicente Van Gogh, zihinsel rahatsızlıkları olan ve hayatı büyük trajedilerle dolu bir adamdı. 1853'te doğan sanatçı, 37 yaşındayken hayatını kaybetti. Aslında intihar etti demeliyiz. Zira 1889-1890 yılları arasında Fransa'da bir akıl hastanesinde yatarken bir tabancayla kafasına sıktı. Ancak akıl hastalığı onun benzeri görülmemiş eserler üretmesine engel olamadı. İşte Yıldızlı Gece resmini de bu akıl hastanesindeyken çizdi. Resim gelmiş geçmiş en bilindik sanat eserlerinden biri. Hollandalı ressamın kariyerinin son demlerinde üretilen bu resim sanat tarihinde çok önemli bir yere sahip. Resmin neden bu kadar büyük bir etkiye sahip olduğunu anlamak için onun nasıl bir bağlam içinde yapıldığını, resmin içeriğini ve sonraki asırlarda sanatçılar üzerindeki bıraktığı etkiyi de incelemek gerekir. Yıldızlı Gece resmi için ressamın kaldığı akıl hastanesindeki odasından görülen Saint Remy'de Provence şehrinin düşsel bir yorumu denebilir. Kardeşi Theo'ya yazdığı sayısız mektuplardan birinde resimle alakalı şöyle der: "Demir parmaklıklı penceremde adeta bir buğday tarlası görüyorum. Sabahları ise gün doğumunu tüm ihtişamıyla izliyorum." Evet, resimde kısa fırça darbeleri ve ışıltıya verilen önem özellikle gökyüzünde çok belirgin. Mavi ve altın sarısının tonlamaları onun daha önceki eserlerinden de esintiler taşımakta. Bu ölümsüz eserin dengeli kombinasyonunda gökyüzünün girdaba kapılmış hali, kendine has bir biçime sahip yıldızlar, geceyi aydınlatan ay, huzur içinde uykuya dalmış bir köy ve upuzun bir selvi ağacı göze çarpar. Ancak manzara Van Gogh'un akıl hastanesindeki odasından görülen gerçek bir görüntü olsa da sanatçı resmi yaparken gerçeğe pek sadık kalmış sayılmaz. Resimde görülen köy ve kilise kulesi tamamen sanatçının hayal gücüdür. Yani onun odasından bakıldığında böyle bir köy ve kilise yok. Sanat tarihçileri sanatçının bu unsurları memleketi Hollanda'nın mimarisinden esinlenerek çizdiğini düşünüyorlar. Resimde yer alan selvi ağacı ise genelde mezarlıklarda bulunur ve ölümü çağrıştıran bir havası vardır. Yıldızlara bakmak beni daima hayal dünyasına daldırır. Kendime sorarım, Fransa haritasındaki noktalar arasında seyahat edip belli noktalara ulaşıyoruz. Peki neden bu gökyüzündeki parlak noktalara ulaşamıyoruz? Trene atlayıp bir yere gitmek gibi yıldızlara ulaşmak için de ölebiliriz. Hayatına son vermeden kısa bir süre önce çizdiği bu resimde ressam, akıl hastanesinin penceresindeki demir parmaklıkları da çizmemiştir. Aslında sanatın ve sanatçının gücü de buradan gelir. Bir sanatçının bedenini tutsak edebilirsiniz ama zihnini unutmayın. Aynı Van Gogh gibi birçok sanatçı, şair, ressam, müzisyen en önemli eserlerini tutsakken vermişlerdir.